Görüyor musunuz arkadaşlar? İşte yemeği pişirirken çok acele etmeyeceğiz. Nohutun dışındaki kabuğu kalın olduğundan dolayı nişastasını atamıyor. Çözülümü çok geç oluyor. Özlü, mayalı nohut yemeği nasıl yapılır un kullanmadan videoda şimdi tam detaylarını anlatacağım. Size güzel bir yemek tarifim var. Kimse yemek yapmayı bilmiyorum demesin. Ahmet Şef izlesin yeterli. Her türlü yemeği yapabilirsiniz. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Bu tür bahriyatları fazla ıslayın. Artanını difrize koyun. Daha sonra lazım olduğunda istediğiniz yemeği yapabilirsiniz. Hemen şöyle nohutumuzu kontrol edelim. İçinde taş yok. Nohutumuzu önce bir yıkayacağız. Nohutu yıkadık. Böyle 1,5 çay kaşığı civarında tuz atacağız. Benim önerim kaya tuzundan yana. Kaya tuzu nohutu haşat ediyor. Sebebi ise işlenmemiş olduğundan dolayı. Normal tuzlar işlenmiş olduğundan dolayı nohuta fazla etki göstermiyor. Suyumuz ılık olacak ve bol su olacak. Gördüğünüz gibi abartılı bir şekilde su doldurdum. Nohutları bir gece ılık suda beklettim. Kaynadıkça ne yapacak? İçine suyu çekecek, daha da şişecek nohutlarımız. Bu ilk suyu. Bu suyu süzeceğiz. Suyunu süzdüm. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl. Tekrar su doldurdum. Bununla ilgili çok önemli detaylar var. Detaylardan bir tanesini hemen söyleyeyim. Diyorlar ki usta sen bu haşladığın suyu niye kullanıyorsun? Gaz yapar. Arkadaşlar bunun içindeki bundan sonraki çıkacak olan gaz sağlıklı gaz. Katkı değil, insana rahatsızlık veren değil. Ocağın başına geçiyoruz. Ocağımızın altını yaktık. Kaynadıktan sonra altını kısacağız. Kapağımızı kapatıyoruz. Ara ara kontrol ediyoruz ki taşmasın diye. Hemen nohutumuzun kapağını açıyoruz. Gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Altını kısıyoruz. Üstüne çıkan köpüğü alın. Köpük nohutun içerisinde ne kadar işe yaramaz malzeme varsa onu alır. Bir türlü yemeğin temizleyicisi sayılır. Kapağını kapatıyoruz. Kısık ateşte birbirine sürtünmeden, birbirine vurmadan yavaş yavaş haşlanmasını bekliyoruz. Önce şöyle nohutumuzun kapağını bir açalım. Bir tane dahi kabuk atma yok. Şöyle bir tanesini göstereceğim. Bastığımız zaman nohutumuz hamur gibi içinde ezilecek. Yapmamız gereken en önemli şey ne? Kapağını kapatacağız. Buharın dışına değil içine doğru girmesini sağlayacağız. Dışarı doğru attığı buharı nohut kendi içine çekecek. Çektikçe nişastasını salacak. Hem koyu bir kıvama gelecek hem nohutlar büyüyecek. Bu yemeği yaparken kesinlikle acele etmeyeceğiz. Eğer buhar da dışarıya atarsa nohutumuz ne olur? Kurumuş ağaca döner. İstediğimiz lezzeti elde edemeyiz. Kapağını kapatıyoruz. Şimdi soğutmaya alıyoruz. Kapağını açıyoruz. Nohutumuzu biz oda sıcaklığında beklettik. Şöyle bir gösterelim. Ortalama 1 saat 2 saat kadar görüyor musunuz? Birbirine kilitlenmeye başladı. Jöle kıvamını almaya başladı. Suyu içine çekiyor. Nişastasını dışarıya salıyor. Benim anlatmaya çalıştığım bu olay, nişastasını dışarı attırdığınız zaman size sonunda özlü, efsane bir yemek çıkar. Şimdi tekrar bunu ne yapacağım? Usta çok mücadele veriyor diyebilirsiniz ama olması gereken bu. Bunu bu şekilde dinlendirmeye devam edeceğim. Hiç acele etmeyeceğim. Normal dolaba atacağım. Orada bekleteceğim. Size daha önce bahsetmiştim, görüyor musunuz? Kalıp halinde oldu. Bu nohut yemeğini yaparken normalde un kullanılır. Una gerek kalmaz. Neden kalmaz? Görüyor musunuz arkadaşlar? Nişastasını salar. İstediğimiz yoğunluğu elde ederiz. Nohutumuzu gösterdik. Hemen şöyle bir kenara alalım. İşimize soğanımızı doğrayarak başlayacağız. Soğanlarımız ince olacak. Ne kadar bol soğan olursa o kadar lezzetli olur. Biberlerimizi de ufak doğrayacağız. Yemeğin içinde sırıtmasın. Soğanı, biberi, domatesi doğradık. Ocağın başına geçiyoruz. Altını yaktık. Tenceremizi ocağa koyduk.
Yemeğimiz 5 kişilik olacak. Yarım fincan sıvı yağ ilave ediyoruz. Bir orta boy soğan. Soğanımızı karıştıra karıştıra kavuracağız. Soğanımızı ne yaptık? İyice kavurduk. Pembeleşmeye başladığı anda salçamızı katıyoruz. 5 kişiye 1 yemek kaşığı salça. İyice kavuracağız. Ta ki hazır salça kıvamından ev salçası kıvamına gelene kadar midenizi ekşitmesin diye. Salçamızı iyice kavurduk. Şimdi ne yapıyoruz? Domateslerini katıyoruz. Salçamızı domatesin, biberin her tarafına değdireceğiz. Değdireceğiz ki benim klasik lafım, salçanın koruma özelliğinden faydalanacağız. Domatesimiz, biberimiz içinde ne kadar pişerse pişsin, rengini de kaybetmez, kendini de kaybetmez. İlk suyunu soğuk veriyoruz. Sebebi ise salçamızın yanmaması için, tencere çok sıcak olduğundan dolayı, bir de renginin daha güzel çıkması, daha lezzetli olması için. Ondan sonraki 1 bardak su daha veriyoruz. Bundan sonra su verirken çok dikkatli olacağız. Sebebi ise nohutumuzun içindeki öz suyu var. O öz suyuna göre vereceğiz. Nohutumuzu katacağız. Ondan sonra su ayarlamasını yapacağız. Bunu domates sos kaynatır gibi kaynatacağız. Sosumuzu iyice kaynattık. Şimdi şöyle bir göstereyim domateslerimizin, biberlerimizin rengini. Kendini kaybetmedi. Şimdi ne yapıyoruz? Nohutumuzu katıyoruz. Şimdi şu gördüğünüz nohutlar mercimek gibiydi. Ne oldu? Benim sistemle armut gibi oldu. Şöyle yavaşça bir karıştırıyoruz. Daha önce söylemiştim işte suyunu az verelim. Nohutu verdikten sonra öz suyuyla beraber su ayarlaması yapalım diye. İşte şimdi ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Şimdi bazen diyor ki usta domates biber niye koyuyorsun? Nohuta konmaz. Şöyle gördüğünüz gibi nohutumuza hem çok güzel bir lezzet verir hem de güzel bir görselliği olur. Kendi öz suyu. Bunu dışarıda bazı lokantalarda, restoranlarda ne yaparlar? Bu kıvamı yakalayabilmek için un katarlar nohuta. Yani o yemeği kurtarabilmek için. İşte una hiçbir şeye gerek kalmadan benim yaptığım sistemle nohutu yapabilirsiniz. Yemeğimiz kaynadı. Tuz, karabiber, pul biber. Tabi baharat sizin tercihiniz. Ben çok az bir şeyde kimyon öneririm size. Yemeğimizin altını kapatıyoruz. Sunuma geç. Hemen şöyle yemeğimizi bir dolduralım. Arkadaşlar çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin, biz yapalım. Afiyet olsun.